Herkese merhaba. Çayınız demlenene kadar kısa sürede yapabileceğiniz bir poğaça tarifiyle karşınızdayım. Mayalama yok, bekleme yok, kabartma tozuyla çok kısa sürede poğaçalarımız hazır olacak. Haydi tarife başlayalım. Gerçekten ama gerçekten aşırı kolay bir tarif. Bol bol seviyorsanız bir demet dereotu kullanabilirsiniz. Ben bir demet yerine yarım demet kullandım. Güzelce yıkayıp dereotunu ince ince doğradım. Böyle gördüğünüz gibi bir tatlı tabağı kadar kaşar peynir rendeledim ve hamurunu yapmaya başlıyorum. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı süt ve yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz kullanıyorum. Sıvı malzemelerimi karıştırmaya başlıyorum ve yumurta dağılana kadar da karıştırıyorum. Bu işlemin ardından da ununu koyacağım. Unu kontrollü ekleyeceğim. Videonun ilerleyen kısımlarında size söyleyeceğim ne kadar un kullandığımı ve nasıl bir kıvamı olması gerektiğini. Önce 2 su bardağı unu ekliyorum ve 3. su bardağı unu kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyorum. Kıvama bakıp karar vereceğim buna. Elle yapışmayan, kolay şekil alan bir hamurumuzun olması gerekiyor. Doğradığım dereotu, kaşar peynir ve biraz da beyaz peynir kullandım. Onları ilave ediyorum. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ben ekstra olarak beyaz peynir de kullandım. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Beyaz peynir kullandığınız zaman içerisine biraz daha un fazladan ilave edebilirsiniz. Yani beyaz peynir biraz un miktarını artırabiliyor. Son olarak da kabartma tozunu döktükten sonra hamurumuzu karıştırmaya başlıyoruz. Önce ben çırpıcıyı da denedim. Daha sonra elimle yoğurmaya başladım. Bütün malzemeler birleşene kadar güzelce yoğuruyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım ben. Ama siz hamurunuzun kıvamına göre 3 su bardağı da kullanabilirsiniz. Söylediğim gibi peynir tamamen işi değiştirecektir. Ben hamuru hem yoğuruyorum hem de azar azar un ekliyorum ve kıvamına karar verene kadar da böyle yapıyorum. Yumuşak, ele yapışmayan, kolay şekil alan bir hamurumuz olacak. Bakın burada yoğurdum ve biraz daha un kullanmaya karar verdim 3 su bardağının ardından ve tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum ve artık şekil vermeye başlıyorum. İstediğiniz büyüklükte şekil verebilirsiniz. Ben mandalinadan biraz küçük şekiller verdim. Zaten kabaracak. Aşırı büyük yapmanıza gerek yok. Bu arada içine isterseniz dereotu yerine maydanoz da kullanabilirsiniz. Evde bazen dereotu olmayınca ben maydanoz da kullanıyorum. Şekil verme işleminin ardından üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Bu arada fırını 180 derecede açtım, ısınıyor. Bütün hepsine yumurta sarılarını sürdükten sonra isterseniz üzerine çörek otu, susam karışımı dökebilirsiniz. Ve artık fırına veriyoruz. Gördüğünüz gibi o kadar güzel ve lezzetli oluyor ki siz çayı demleyene kadar poğaçalarınız hazır. İster kahvaltıda, ister 5 çayında, isterseniz akşamleyin ne zaman isterseniz yiyebileceğiniz pratik poğaçalar. Çok da sevilerek yeniliyor, emin olabilirsiniz. Herkesin sevebileceği tarzda bir poğaça. İçinde kaşar peyniri olsun, beyaz peynir olsun ayrı bir lezzet katıyor. Bence mutlaka deneyin. Tadı konusunda da ne demek istediğimi yiyince anlayacaksınız. Görüyorsunuz altı üstü nar gibi kızardı. Çok güzel oldu. Dereotunu seven insanların da ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Çok lezzetli oluyor. Lütfen videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Yorumlarınız yine çok önemli. İstediğiniz farklı tarifler varsa yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.